Merhabalar herkese. Offside kanalına hoş geldiniz. Yanımda değerli Fatih Bey ve Abdurrahim Bey var. Sizler de hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Mert'ciğim. Teşekkür ederim nazik davetin için. Uzun zamandır böyle spor programları yapıyorum ama bugün ayrı bir heyecan var. Tabii bir ara transfer dönemi. Takımların heyecanı olduğu gibi biz de bunu seyirciye aktarma konusunda bir heyecan içerisindeyiz. Ama bu heyecanımı Abdurrahim hocama bakınca biraz da azaltıyorum yani. Beni rahatlatıyor bakışlarıyla. Hocam futbol çok karmaşık bir iş bildiğiniz üzere. Bu arada hoş bulduk. Sizler de bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle bir programda olmaktan mutluluktan çok şaşkınlık duyduğumu belirtmek isterim. O yüzden yani benim futbolla alakam nedir diye kendi kendime sorarken bir anda içinde bulunmuş olmanın şaşkınlığını yaşıyorum. Bu yüzden izleyiciler kusura bakmasınlar. Söylediğimiz gibi kartlar yeniden dağıtılacak. Hocalarımız burada güzel şeyler tartışacaklar. Umarım herkes için faydalı bir video olur. Beğenip abone olmayı, kanalımıza destek vermeyi unutmayalım lütfen. Evet hocam, Evet. sizdeyiz, buyurun. Şimdiden neredeyse transferin kapanmasına 2 gün kaldı ve bu 2 gün içerisinde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili konuşacağız daha çok. Çünkü onlar transfer tahtasında daha çok işlemliler. Şimdi N'Golo Kante transferiyle ilgili dün akşam uçağa Türkiye'ye indi ve bir sürü taraftar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hepsi karşıladı. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu transfer hakkında sizce Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolunda devam ettirebilir mi? Şimdi N'Golo Kante gerçekten önemli bir transfer Fenerbahçe adına. Bir imaj ve prestij meselesi. Hatta böyle bir şeref meselesi oldu diyebiliriz bir Fenerbahçe için. Çünkü bence bu transferden son dönemde biraz daha çok olup olmayacağı daha çok konuşuldu. Anlatabiliyor muyum bence? Gitti geldi. Aynen öyle oldu. Şimdi en son tabii düğüm çözüldü. Hatta böyle biraz esprili de yapıldı falan. Hani tiyatro hani tatile gidiyorlar. Aynen öyle oldu. Ama işte işin biraz siyasi boyutu da devreye girdi anladığımız kadarıyla. Cumhurbaşkanının da bir imzası var yani bu transferde. Ama bu Kante'nin tabii ki değerini düşürmüyor. Fenerbahçe'ye gelmesi Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Bunun yani yaşanan veya da ne kadar maliyete denk geldi falan bunları tabii programın ilerleyen zamanlarında konuşacağız. Şimdilik Abdurrahim Hocam'a da bir soralım bakalım bu konuyla. Size bir sorum daha var. Sizce bu transferle gerçekleşen tarihe geçti mi geçmedi mi? Bence tarihi geçecek buradaki tek nokta o uçak biletini kimin aldığıdır hocam. Business mı değil mi? Buna dikkat etmemiz lazım. Benim bildiğim özel uçakla geldi ama. Demek ki business abi. Para kimden çıktı o önemli. Ya şimdi Cumhurbaşkanları konuşulduğuna göre bu adam illaki özel uçakla gelmesi lazımdı. Zaten öyle de olması gerekiyor. Çünkü dediğimiz adam Chelsea'de bir sürü şampiyonluk yaşamış, Dünya Kupası almış bir adam. Ve elinden geleni de yaptı. Suudi Arabistan'da da öyle, İngiltere'de de öyle. Kendi ülkesi içinde elinden geleni yaptı. Ve şu anda Fransa teknik direktörü ona Suudi Arabistan'da oynarsan seni tekrardan milli takıma alamam dediği anda takım değiştirmek istedi. Mert'cim zaten sözünü bölüyorum özür dilerim Yok, ama estağfurullah. yani Le Monde gazetesi de buna altını çizerek söylüyor okuyucularına. Yani Kante'nin aslında bir anlamda transferini gerçekleştiren şey de Fransız teknik adamın bak yani bir anlamda ultimatum olmuş yani. Kante demiş ki yani bak eğer sen Suudi Arabistan El İttihat takımında oynamaya devam edersen ben seni oynatmayacağım. Demek ki önemli bir karakter. Yani konumuza geri dönecek olursak böyle faydalı insanlar, faydalı futbolcular, yetenekli futbolcular tabii ki özel uçaklarla bilmem neyle taşınabilir. Maliyetleri de tabii ki bizler tarafından karşılandığı için bence hakkı var. Ama hiçbir şey yapmayıp da özel uçaklarla taşıdığımız insanlar var. Orası ayrı konu. Evet, haklısınız o konuda. Size bir sorum daha var. Kendisi 24 yaşında değil, fark ettiyseniz 34 yaşında milli takımda oynayabilmek için o kadar maaşlar alıp başka bir kulübe tekrardan transfer oluyor ki tekrardan milli takımda oynayabilmek için. Sizce bu durumda ne düşünüyorsunuz maddi yönden bakılınca? Katakolle.
Nasıl ya? Tamamen katakulli abi. Burada siyasi minnaklar oynaşıyor bence. Ne diyorsunuz Fatih Hocam? Yani benim de rakamlardan birazcık baktığım kadarıyla ciddi bir para Çok iyi bir ödenmiş. maaş alıyor. Tabii şeyi bilmiyorum. Şimdi Duran ve diğer oyuncu kimdi bu arada? En-Nesyri. El-Nesyri elden çıkarıldı. Bunlardan bir para kazandı mı Fenerbahçe? En-Nesyri'den benim bildiğim kadarıyla 15 milyon deniliyor. Hı. Bazı kanallarda da 10 Evet. milyon deniliyor. Evet. Ama yine de o transferden bu şekilde çıkmamız beni mutlu Evet. ediyor. Evet. Çünkü En-Nesyri psikolojik olarak bize gösterilmiyor gibi gösteriyor kendi sosyal medyasında Hı hı. ama cidden şu anda farklı bir durumu var. Aynı Kerem Aktürkoğlu gibi. Hı hı. Kerem Aktürkoğlu mesela geldi 20 maçtan beri hani kendi istediği oyunu bile oynayamıyor. Verimli olmuyor. Hiç verimli Evet. olamıyor o tarafta. Şimdi 14,4 milyon euroluk bir bedelden, imza parasından bahsediliyor Kante için. Büyük Yeni para. transfer büyük para, gerçekten büyük para. Mesela sezonun kalan kısmında 5,5 milyon euroluk parayı cebine koyması Evet. bekleniyor. Ve 2 sezonda ise yıllık 11 milyon euroluk bir alacağı var yani. 2028 yılına kadar Fenerbahçe Evet. sözleşme imzalıyor değil Bence mi? çok uygun fiyata geldi. Evet. Tamam yaşı 34 olabilir bakın ama kendisi cidden o kadar kaliteli ki orta sahada hani Fred artık bırakmış futbolu. Fred'in yerine Kante oynayıp ondan sonra yanında Gündüz oynayıp önünde de Asensio oynadığında ya bizi cidden ya ligde bilemem ama mesela Avrupa Ligi'nde bile bizi çok iyi bir yere getirebilirler. Abi yaşın çok bir önemi yok. Biliyorsunuz ki geçmiş dönemlerde Hacı gibi kıymetli futbolcularımız da yaşına başına bakmadı ama gerçekten başarılı oyunlar çıkartmışlardı. Tarihte böyle şeyler mevcut. Bence yaş değil, gönül vermekle alakalı bir durum. Biraz da tabii hocam 5,2 milyon euro büyük para. Yani ister istemez gönül veriyor insan o Evet. paraya. Yani o parayı bize verseler biz ne yapmayız? Bu konuda tartışılır. Ben mali kısmıyla ilgileniyorum. Yani Abdurrahim Hocam aslında dediğin doğru. Bu ekstra bir külfet demek bir kulüp için. Ancak şimdi Mert de bahsetti. Eğer birilerini elinden parayla çıkartabiliyorsan diğer futbolcular bakıyorsun verim alamıyorsun. En azından elinde bir miktar para var. O parayı da o şekilde değerlendirmiş olabilirler. diye Bir de düşünüyorum. garip bir durum hocam yani satılabiliyorsun, alınabiliyorsun yani. Ne kadar Ya bir de şimdi şöyle bir durum var. Hani maddi yönünü konuştuk, manevi yönünü konuştuğumuzda da aslında maddi yönümüz, manevi yönümüzü etkiliyor hocam. Yani futbolcu iyi şartlarda olursa işte uçakları vesaireleri, takımı, sponsorları vesaire bunlar tabii futbolcunun moralini düzgün tutan şey. Tabii. Adam belki 3 ay boyunca çalışıyor 90 dakika için. Hadi 100 dakika için çalışsın. O 100 dakikada bütün emeğini sergilemesi gerekiyor. Yanlış mıyım? Bu 100 dakikada bütün emeğini sergilemesi için o 3 ayın 4 aydan hazırlık sürecinin maddiyat en son konu olması gerekiyor bence. bir de şöyle düşünelim. Şimdi manevi tarafına bakalım. Benim düşüncem yönünde. Bir ülkeye geliyorsunuz. Ülkede sizi o kadar kişi karşılıyor ki şaşkınlıktan, gülmekten tebessümünüzü kapatamıyorsunuz. Yani o gülücüğü bitiremiyorsunuz. Eve gittiğinizde yattığınızda ben ne yaşadım ya? Hani ben yeni bir ülkeye geldim. Beni bu kadar insan karşıladı. Yani öyle bir motive çıkar ki mesela ilk maçına yani biz bile şaşırabiliriz yani. Ya sana yapılsa mesela abi ben seni tanıştırsam böyle 500 kişiyle 1000 kişiyle havaalanında sen bana hizmet etmek istemez misin abi? Tabii. Yani emin ol bu havayı Suudi Arabistan'da kesinlikle bulamamış. Taraftarı çok kıymet veriyor. Özellikle yıldız isimlerse Evet. bunu geçmişte de gördük. Ve bu dediğin gibi oyuncuları müthiş motive eden bir şey yani. Burada bir yere daha parmak basmak istiyorum. Seyircilerimiz de biliyordur. Türk taraftarı bilindiği üzere dünyada en fanatik taraftar olarak bilinir. İspanyollardan sonra. İspanyollardan niye daha önemli? Onların çünkü daha düzenli Hocam bir bir şey de var. İngiliz şeyi de var galiba. İngiliz statlarında da bu Liverpool'un gibi takımları, Manchester gibi takımların şeyi var. Hani o Evet. mega hezleri mi, seslerin yoğunluğunu ölçüyorlar ya. Bizim kadar böyle Ha, o taraftar İngilizler değiller. holiganlıklarıyla meşhurdur ya abi. Şimdi geliyorlar Türkiye'de mesela Beşiktaş'la oynadığı dönemi ben hatırlıyorum Liverpool'un. Müthiş bir ıslık şeyi oldu. Evet. Ha, yani Bizim 8 ilk maçlarda- tabii o şimdi Ama hatırlatma. ikinci maçta da siz Tabii yendiniz. ilk maçta biz yendik sonra ikinci maçta ikinci onlar maçta yenmişti onlar tabii. yendi falan. O dönemler hani gerçekten çok konuşuldu. Taraftarın çağrışı grubunun yani burada reklamını yapmak için söylemiyorum ama hani
üst başlığımız Türk taraftarı. Tabii bu Galatasaray için ayrı, UEFA şampiyon olduğu zaman müthiş bir Ya coşku ben vardı şöyle yani. hatırlıyorum, İngiltere'de, İspanya'da falan bütün haberlerde Beşiktaş taraftarının hani gazetelerde Konuşuluyor değil mi yani? konuşulmuştu. Kesinlikle. Evet. Çarşı grubu hocam, dediğim gibi ben de reklam yapmak istiyorum ama tabii ismi olduğu için söylüyoruz. Arkadaşlar gerçekten tebrik ediyorum Çarşı grubunu. Yani eğer Çarşı grubu müdavimleri varsa alta birkaç bir şeyler ekleyebilirler. Türk taraftarının, holiganlığının abi dünya piyasasında, dünya Liginde mi diyelim? dünya basınında bir küçük yeri var abi. Yani Türk taraftarı denilince bir ayrı tutuluyor. Bu yüzden herkesi tebrik ediyorum. Geçen günlerde Lukman transferiyle ilgili konuşuyorduk. Ayrıca videomuz da var. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bu Lukman transferinde Fenerbahçe son dakikaya gelmişti. Bitirmişti bütün işlemleri. Masadan kazanıp kalkıyorduk. Ama son dakika Atletico Madrid transferi bitirdi ve Lukman Atletico Madrid'e transfer oldu. Havalimanında Lukman'ı kimse karşılamadı. Yani havalimanında bir insan bile gelip videosunu bile çekmedi. Sadece bir haberci bir video çekti ve biz de orada görüntüleri gördük. Şu anda da ekranda da var. Yani o da şaşkındı. Yani düşünün, Lukman gibi bir oyuncusunuz. Forvet olarak transfer ediliyorsunuz. İyi paralar veriliyor size ama havalimanında kimse karşılamıyor. Bakın Kante'ye, görüyorsunuz. Fenerbahçe'ye gelseydi hem motive başlayabilirdi, hem seyirciler, taraftarlar onu bağrına basabilirdi. Ama sizin düşünceleriniz neler? Ya tabii şimdi bahsettiğimiz oyuncu İspanya'da La Liga'ya gidiyor. Şimdi bunun da değerlendirmek lazım. Atletico Madrid 3. Yani Aynen. Şimdi İspanya'da. gittiği zaman o takımda tabii bu adam nasıl ve ne şekilde forma şansı bulacak? O da işin ayrı bir boyutu. Ya şimdi hani oraya o kadar çok yıldız gidiyor ki dolayısıyla her birisini o şekilde bir coşku ve şeyle karşılamıyorlar. Yani Türkiye'ye gelen yıldız sayısıyla, gökten düşen yıldız sayısıyla İspanya'ya düşen gibi yıldız sayısı aynı değil yani. Bir de Kendi içinden çıkartıyor zaten Bir de yıldızları. çok büyük hani santra forvetleri var. Yani şöyle söyleyeyim. Sörloth, Alvarez, şimdi de Lukman geldi. Atletico Madrid'den Evet. bahsediyoruz. Yani bu üçünü nasıl oynatacaklar? Evet. Normal bir şey Birbirini değil. yedekleyecek yani. Rotasyon üzere Yani bu düşünülüyor. illa ki kendi aralarında bir kavga çıkacak bu konuda. Hocam bu Tetris değil ki sırayla oynatalım. Kurban Evet. olayım şimdi. Hani adamın birini oraya koyayım, birini oraya koyayım da diyemezsin. Hepsinin farklı özellikleri var. Beden özellikleri var, body özellikleri var. Ona göre koşu, hızlanma, yani bu adamların güzellik kullanır. Ya iyi bir mühendislik çalışması gerekiyor bunun için. Ya bir de bunlar Yani forvet baştaki adam- olduğu için koşamıyor Abdurrahim Bey. Yani baştaki adam bunu düşünmüş mü abi? Bunu bizim tartışmamız ayrı konu. O adam bunu düşünmüş mü? Ya, O ayrı konu. Simeone'den bahsediyoruz. Şu anda da hani artık Atletico taraftarı bile hani Evet. kendileri bile diyor ki artık değiştirsek mi? Hani belki yenilensek başka bir şeyler olabilir mi tarzında düşünüyorlar. Bir konu daha var. Az önce geçmiştik orayı. Evet. Futbolcular aslında kendilerini iyi hissettikleri kulüplerle çalışmayı severler. Orada forma bulmaktansa orada bulunmak bile yetiyordur bazısı için. Çünkü hepsi hemen hemen iyi paralar alıyorlar. Yani birkaç milyon euro fazla, birkaç milyon euro az. Yani biz burada böyle söylüyoruz birkaç milyon euro değil de adamlar için birkaç milyon euro çok yani. Bizim için biz o paraya fabrika kurarız, bütün taraftarı çalıştırırız, yeni futbol takımı açarız, yeni transferler yaparız, işi büyütürüz de boş verin. Evet. Şu anki mevcut sistemi tartışalım. Daha iyi. Yani bir de ben mesela Atletico Madrid'le ilgili tabii çok detaylı bir bilgim yok ama benim duyduğum şey şu, biraz da böyle altyapıya önem veren, futbolcu yetiştirip büyük kulüplere satan bir firma diye firma diyorum. Kulüp diye biliyorum diyeyim. Türk kulüpleri de biraz altyapıya galiba önem vermeyi son dönemlerde bıraktı diye tahmin ediyorum. Yani futbolun aslında gidişatının, futbolculuğun, taraftarın o heyecanın yavaş yavaş kısılmasının sebebi biraz aslında futbol Yani bu şeylerinin, kulüplerinin hatası diye düşünüyorum evet, biraz. aslında bu istatistiklere baktığımızda Abdurrahim Hocam, takımların ilk 11'ini şöyle bir göz atalım yani. Çoğu lejyoner diyeceğimiz dışarıdan alınan oyunculardan müteşekkil değil mi? Dolayısıyla biz burada altyapıdan oyuncu yani Türk isim yani Türk adı altında bir futbolcu yetiştiremediğimizi görüyoruz. Yani bu Ya da özür dilerim Avrupa'ya gitmiş senin kulüplerinden Arda Güler gibi işte ne bileyim başka Türk oyuncular gibi Ferdi Kadıoğlu Kadıoğlu gibi işte kaleci vardı Fenerbahçeli kaleci
Altay Bayındır gibi. Şimdi bunları Herkes tekrar Türkiye'ye tekrar getiriyorsun. Yani bu bir altyapıdan yetiştirme değil. Onu kastetmiyorum. Sonuçta o da yabancı şeyinde. Hatta şu an milli takıma baktığımızda o oluşumuna Türkiye'den katılan oyuncu sayısı çok çok azdır yani. Evet. Birinin parmağını geçmez. Çoğunlukla Avrupa'da başarı için ne istiyoruz abi? Yani kaliteli bir futbol oynamış olsun istiyoruz yani. Maalesef bu da bizim altyapıya yatırımımızın eksik olduğunu, futbolu gerçekten bir tık daha yükseltmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Yani biz yani Türk halkı olarak diğer bütün Türk milleti olarak biraz daha hisli insanlarız. Yani biz bazen parayı önemsemeyebiliriz, bazen hatır gönül vardır ama Avrupalı futbolcularda bu yoktur abi. Kesin kural yani hepimiz Avrupa'dayız, iyi kötü Avrupalıların huyunu biliyoruz. Para varsa vardır, yoksa yoktur. Kimse kimsenin hatırı için bir şey yapmaz. Profesyoneldir yani. Profesyoneldir. Türk neden alttan yetişmiş Türk istiyoruz şeyde? Camiada çünkü yani Seyit Onbaşı misali olabiliyor hocam bazen insanlar. Gerçekten söylüyorum yani Evet. bu alakasız bir durum diyeceksiniz ama bazen gerçekten o futbolcu o son saniyeyi öyle bir değerlendiriyor ki işte onun için hiçbir para birimi, hiçbir ihtiyaç gerekmiyor. O biraz daha yürekten olması gerekiyor. Bir Türk'ün bence bir Türk takımına yapabileceği en iyi şeylerden bir tanesi, yapabileceği de en iyi şeylerden bir tanesi bu olduğu için bunu değerlendirmediğimiz için bence şu an biz diğer futbol kulüplerine göre düşük kalıyoruz. Ama benim gördüğüm kadarıyla ben hani mesela Fenerbahçe'yi daha çok analiz ediyorum. Yani Beşiktaş ve Galatasaray'da fazla görmüyorum bunu. Mesela yurt dışından getirdiği yaşları düşük oyuncuları mesela geliştirme konusunda iyiyiz. Biz altyapıdan çıkartmada birazcık sıkıntımız var. Geliştirmede mesela görün Ferdi Kadıoğlu ilk geldiğinde cılız bir çocuktu, orta sahada oynuyordu. Sonradan kendini kanada verdi. İsmail Yüksek de öyle tabii. O da orta sahada çok iyi durumda. Geliştirme açısından çok iyiyiz. Başka kulüpten alıyoruz tamam yaşı küçükken ama geliştirirken çok iyiyiz. Yani bunu altyapıdan aldığımız oyuncuyu geliştirme konusuna gelirsek yani bunu daha çok geliştirebilirsek bizim için daha iyi. Mesela Yusuf Akçiçek şu anda stoper olarak şu an bu Fenerbahçe takımında oynasa yani sol tarafta oynasa veya biz şu an durum olarak belki birinciydik. Ama bizde şu anda sol stoper eksikliği olduğu için mesela ondan dolayı şu anda ikinci sıradayız. Evet. Galatasaray yine birinci sırada. Ya hocam Fenerbahçe'yi çok kurcalamamak lazım. Biliyorsunuz ki içinde bayağı politik olaylar var. Galatasaray öyle bayağı şey. Yakında başkanlık değişikliği Yani olacağını düşünüyorlar. ben Beşiktaş'ta da önümüzdeki dönemlerde bir küçükten değişiklikler bekliyorum. Hepimiz için umarım iyisi olur. Seyirciler için de, oyuncular için de, kulüpler için de. Herkesin mutlu olmasını diliyorum ama bunu sadece dileyebiliyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe'yi şu anlık kapatalım. Sonra tekrardan döneriz isterseniz. Beşiktaş olarak da yani Fatih Bey siz daha çok bu konuda bilgilisiniz. Hani Beşiktaş'ın yeni transferleriyle ilgili düşünceleriniz nedir? Gelecek olanlar, gelmiş olanlarla ilgili. Evet, şimdi eksiklik var Beşiktaş'ta tabii ki. İstediği performansı ortaya koymadı. Özellikle hücum yollarında Beşiktaş gerçekten mesela Rafa da Silva'dan çok şey bekliyordu. Ama bunu elde edemedi. Evet. Dolayısıyla onun yerine şimdi Kore'den Hyung-Yo diye bir oyuncu var. Bilmiyorum Evet, doğru telaffuz doğru. edebiliyor muyum? Mesela bu oyuncuya ciddi Sonunda anlamda o var mı hocam? onu uzatıyormuşsunuz hocam. O mu? Diyormuşsunuz. O zaman ben koyarım. Hocam da o diyorlarmış ya. Öyle ben O diyorlar. o. Hocam ben unuttum. Bir daha Neyse. telaffuz etseniz. Neyse. Hyung-Yo. Neyse. Oyuncuyu bu kadar biz Oğlanlıktan ismini, sonra. evet, umarım o da bir tezahürat yerine geçer. Kendisinden bir beklentisi var. Genk'ten transfer Bizi ara ediyorlar. oğlum. Bizi ara. Sergen Programı Hoca'nın muhtemelen o transfer listesinde olan bir oyuncu. Onu analiz etmişler. Ara transferde de uygun görmüşler. Evet. Şimdi ister istemez Fenerbahçe, Galatasaray belli pozisyonlara, belli mevkilere oyuncu alırken Beşiktaş'ın da burada boş durmaması lazım. Ki hedefiniz şampiyonluksa ki Beşiktaş için maalesef ben bu sezon düşük bir ihtimal görüyorum. Ben de Çünkü aynı çok çok şekilde. geride. Puan farkı çok fazla. Önümüzdeki sezonlar için belki bir yatırım yani. Şimdi Beşiktaş'ın bir dönem Portekiz yoğunluğu vardı. Evet, evet. O aşırı yani Neydi? bu Quaresma'nın Almeida olduğu, vardı, Quaresma'nın vardı. olduğu dönemler Evet. hatırlayın. Gerçekten Beşiktaş'a müthiş bir şey katmıştı o. Hız katmıştı yani ivme kazandırmıştı.
Ki Beşiktaş'ın da galiba şampiyonluğu da o dönemlerden geldi. Evet, tabii. Hatırlayın. Quaresma zamanı, Guti zamanı. Teknik direktör Şenol Güneş döneminde Beşiktaş gerçekten iyi bir zirve yakaladı ama bu işte bir saman alevi gibi oluyor Mert'ciğim yani. Bunu sistemi aslında Abdurrahim Hoca'nın da dediği parmak bastığı şey o. Altyapıdan sana sürekli sağlam bir oyuncu gelirse bu doğurganlık yani. Senin oyunun hep istikrarlı gider. Bir böyle zirve yapıp sonra ertesi gün çakılmaz yani. O borsadan takip ediyoruz yani. Biraz değerleri. şey gibi hocam, sürprizat her zaman çok iyi para getirir ya. Bu konuda Bir çok de haklısın. tanınmış insan, tanınmış futbolcunun ne yapabileceğini kestirsin. O adamın bir karakteri vardır. Ama altyapıdan gelmiş bir adamın ne yapacağını tahmin edemezsin. Çok sürpriz bir şey çıkarabilir yani. Olmadık anda son dakika 90'dan rövaşata gelir mi bilemeyiz. Ama gelir yani. Ama bir de şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'da artık o kadar analizciler var ki mesela bir kişi 24 yaşına geldikten sonra artık biliyorlar neyin ne olacağını. Karakter bu oturuyor abi. Tabii futbolcu ne olur? Sonunda ne yapar? Emekliliğine geldi ne yaptı? Yani bunu sonuna kadar analiz edebiliyorlar artık. Arda Küçük Güler'in yaşta. ilk zamanları gibi düşünebilirsin Evet, evet. yani. Adam Çok büyük bir yatırım kendisi. Cidden. Yatırımdan Hem ziyade ülkemiz içinde, Türkiye içinde hem de İspanya için. ya adamın karakterinden yola çıkarak söyleyebilirim ki ya adamın mesela bir haftasıyla diğer bir haftası birbirini tutmuyor diyorlar ama bence adam kendini her zaman geliştiriyor. Evet bazen düşüyor yani bazen kötü oynuyormuş gibi gözüküyor ama çok Her insan akılcı. gibi olabilir yani bu. Bence çok akılcı hareketleri var. Bana öyle geliyor. Kendini iyi yetiştirmiş bir kardeşimiz. Buradan da ona selam olsun. Tebrik ediyoruz. Emmanuel Agbado transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? O da Çok pahalı stok- hocam ya. Çok Ya. pahalı ya. Ama şimdi İngiltere takımından aldığınız için yani bence şu anda yine de uygun. Ha, sterlin bazından diyorsun. Euro dolar gibi değil ama sterlin bazından. Ya umarım Okey. eğlenmeye değil de oynamaya gelir. Evet bu çok önemli. Çünkü bence. Rafa Silva olayı bütün Beşiktaş'a transferlerde gelecek insanlarda bir etki yaratabilir. Kartlar Şimdi yeniden Mert'ciğim bir de dağıtılır şöyle bir diyorsun şey ya. var. Ben bilmiyorum vereceğim örnek çok uygun kaçmıyor da toplama bilgisayar olurdu ya eskiden Evet. mesela. Çocuklar hani uygun fiyata kaliteli bir şeyler toplardı. Sen de bilirsin abi. Bunun O rengini onunla, alalım. o onunla uyum sağlayan bir şey alıyorsun. Şimdi Wolverhampton'dan onu almışsın. İşte Genk'ten o oyuncu almışsın. Şimdi farklı liglerden alıyorsun. Hadi aranızda oynayın diyorsun. Ya yani. bir de yanlış anlaşılmasın ama ırk karışımı da çok oldu. Birisi Portekizli, birisi Fransalı, birisi Güney Koreli. Anlaşma konusunda Tabii. da yani bence ilk yarıda transfer yapmaması gerekiyordu Beşiktaş'a. Şimdi bazı şeyler çok karışık. aceleye getirildiği zaman tamam şimdi etikette görüyor. Aa ne var depoda? O şeyden Genk'ten 3 gol 4 asist. o gelmiş Evet. işte. Bu şeyden Akbado. Agbado gelmiş Wolverhampton. O kalite. Wolverhampton'dan aldık abi falan. Ama oyuna bir bakıyorsun abi. Adamların birbirine uyumu yok abi. Uymuyor İşte yani. bir de şimdi bunu yarı dönemde yapıyorsunuz. Tabii. Bakın ilk başta değil. Bu adamlar daha antrenman yapacak, Aynen alışacak. 2-3 ay geçecek. Aynen öyle. Yani 2-3 ay içerisinde Beşiktaş'ın bir anda etki edebilmesi çok zor. Yani bence Beşiktaş ya 4. veya 5. bitirirse öpsün başına koysun. Ve Mert'ciğim bunun da ötesinde daha eksikler var yani Beşiktaş'ta. Bunu nasıl kapatılacak bilmiyorum yani. Mesela forvet attı, orta saha Yok, attı, stoper lazım. Endidi Bek, getirdi. sağ bekte oyuncu eksikliği var. Orkun tekrardan bir canlandı ama Orkun'u izlediyseniz. Evet, Orkun Kökçü'de bir dönüşüm var. Bu iyi bir gelişme Beşiktaş adına. Ama yeterli mi? Yeterli mi hocam? Değil. Ya hocam daha sponsorluk anlaşmaları, adamların ayakkabılarında bile tartışma varken hani parayı onlara bunlara kulüp hocam, kulüpte biraz bence indire kandı yapılıyor Ama gibi geldi bana. bu konuda çok haklısın. Şu anda başkan yani baktığımızda listeye çok para harcıyor. Ve Beşiktaş'ın borçlarına da baktığımızda ve bu Beşiktaş'ı hani ya başkanlık değişecekse öteki başkana geçerken bu borçlar Beşiktaş'ı çok yorar. Evet. Bir de şöyle bir duyum da var. Sen de okumuşsundur muhtemelen. Amir Murillo diye bir adam var. Panama'da Panama'dan. Panama'da. Ya Panama'dan bilmiyorum. Panama diyorsun ya. Panama ne yani? Kore, okey. Ben gerçi şeyi Afrika, okumadım. okey. Hangi kulüpte oynuyor? Direkt Panama'dan mı alıyorlar yani? Yok direkt Panama'dan almıyorlar. Ha, Marsilya'dan Marsilya'dan özür alıyor. dilerim. Marsilya'da bir görüşmeler var, devam ediyor. Panama'dan gelen futbolcular Acun'la beraber top oynayıp da
Dominik de zaten para Aynen tabii parayı buldum zannedip Türkiye'ye gelip ben futbolcuyum arkadaş diyen ama oynayamıyor Bir de arkadaşlar. Panama deyince aklıma hep böyle paravan şirketler geliyor. Yani böyle kaçak göçek işler geliyor. Ya Bilmiyorum bana da ama bir şey yani. yapma demiş yok. Panama abi Panama. Ya bir Öyle de bir şey Amerika kıtasında hani fazla futbolcu çıkmamış. Ya Brezilya, Arjantin, Uruguay'ı Oraya ayrı geç, geçiyor. evet. Ama yani şimdi Panama'dan ben hayatım boyunca yani bir kere falan duymuşumdur futbolcu. Bir de Mert'ciğim şunu iyi analiz etmek lazım. Yani satan kulüpler bu adamı neden elden çıkarmaya çalışıyor? Problemi ne yani? İhtiyaç fazlası mıydı? İkinci el miydi? Yani çok, bir de- adamın gece hayatı çok aşırıydı mesela. Zaten- İçkili geliyor mesela şeye, tamam mı? Hocam hadi at oynayalım falan böyle. Bu arada olmaz futbolcu yani. İyi analiz arkadaş ediliyor mu mesela? Buna iyi gerçekten bakmak lazım. Panama doğumlu yoksa hani Panama'da oldu. Panama doğumlu yetişmiş Panama büyümüş orada. vatandaşı. Panama vatandaşı değil mi? Hocam zaten Panamalılar Ama keyfi, Panama'dan ehli- çıkıp da Marsilya'da oynuyorsan da Abdurrahim helal hocam olsun. dedi Panama bayraklı gemiler olur ya genelde. Yani. Panamalı alırlar. Çünkü onlar şey almaz. Ama fazla da Panama'ya kelime etmeyelim. Amerika'ya falan geçecek oradan Aynen. geçiyoruz. Aynen. Ama şimdi- Panamalı vatandaşlar da buradan O zaman selamlıyoruz. son olarak şunu söyleyeyim ama Panamalı insanlar genelde hani ben bildiğim kadarıyla söylüyorum rahat insanlar abi. Adam sigarasını içer, içkisini içer, keyfine bakar. Şimdi bu adama ne kadar para verirsen ver gidip top koşturmaz yani. Ama ben nadir insanlar çıkıyormuş demek ki o bir şey diyemeyeceğim ona yani. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani bir tahtada bir oyuncu için 5 tane kulüp onun için savaşıyorsa okey. Ya şimdi bu adam için kimse ne savaşıyor ne diyor. Beşiktaş bir anda diyor ki Panamalı Marsilya bir oyuncu. Kimse onunla hani onu almak istiyor mu var mı? Sadece listede Beşiktaş var. Okey alırsın. Ama hani diğer takımlar analiz etmemiş veya bu futbolcuyu almak istemiyor ama sen bu adamı almak istiyorsun. Yine alıp getirip bir hata yaparsan bu Beşiktaş'ın durumu ne olacak? Ya da sırf para harcamış olarak gösterilmek için de yapılmış olabilir. Hem yani. mesela yani. Evet. Dedim ya bir Indira Gandhi meselesi Şimdi dönüyor ama olay bundan mı değil mi Panama'ya bilmiyorum. girince bu konuda çok haklısın. Bir Bu- şeyler olabilir. Bu çok uzar gider yani. Buraya dalacak olursak bence şimdi programı da şey yapmayalım hocam, çok Panama'ya bağlamayalım. Yani Diğer Panama'nın transferlerle devam Panama'nın edelim. parası onların olsun bizde zaten yok o yüzden tartışmaya gerek yok yani. Şimdi bu Güney Koreli futbolcu için ayrıca bunu dil kursuna falan göndereceklermiş. Zaten bilmiyorum. Ya birazcık adam yani bunu da 3 ay alacak. Hani tamam dili geçtim. Ayrıca adamın fazla bir gol istatistiği yok. Hani toplasanız 4 golü falan var benim bildiğim kadarıyla şu anda Genk'te oynadığı dönemde. Şimdi Beşiktaş'a gelip nasıl bir katkı sağlayacak? Abraham'ı gönderdiler. Evet. Abi Koreli futbolcu deyip geçme. Gerçekten adamlar atik. Çok atik insanlar ve böyle mikro saniyelerle olayları kurtardığını tarihte gördük. Evet, Japonların bir opsiyonu var ama Güney Korelilerin de başka bir opsiyonu var. Tabii Türk futbolcularında başka Yalnız bir hocam opsiyonu var bu ama Tsubasa gibi bir oyuncu değil yani. yani Adam bir de boyu da uzun. ama millet onu bekliyor. Hani bir Tsubasa bekliyor böyle hani Kurtarıcı bekliyoruz Aynen. abi. Biz hep böyle bir kurtarıcı bekleriz de bu futbolda maalesef realitelere çok dikkat etmek lazım. Umut hocam. Bence bu Futbolun sezonun ekmeği. en rahat takımı abi Galatasaray. Neden? Oturmuş bir takımı var ve kadrosunu yeniden şekillendirmeye ihtiyacı yok. Anladın mı? Bu bir. İkincisi, ikinci rahat takım da Fenerbahçe. Fenerbahçe de işini bir şekilde düzene koymuş. Ama en sıkıntılısı Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş daha iyi neler yapabilirim diye kasıyor benim gördüğüm kadarıyla. Onda da para Kadroyu yok. başta para yok dediğin gibi. Borçla harçla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla durum içler acısı değil Ya yani. bir de Semih Kılıçsoy'u gönderdiler. Adamı gönderdikleri gibi İtalya'da birden fazla gol atmaya başladı adam. Evet. Ya bir de yaşı da çok genç bakın. Evet. O takım o çocuğu tekrardan satın alırsa Beşiktaş böyle bir elinden Kaçırmış olacak. kaçırmış olacak yani. Bir de atan bir oyuncu. Immobile vardı zamanında tamam o oyunun önüne geçiyordu ama o çocuk Immobile varken bile atıyordu. Bence hata yaptı benim Evet. düşüncem. Bence o da sürpriz attı ama bilemediler. Bana öyle geliyor yani. Orada mı gelişti diyorsun? Sürpriz yumurta. Abi sürpriz at derken yani Arap atından bahsediyorum. Arap atı sonradan açılıyor hocam. Zamanını beklemek gerekiyor. Moralini yüksek tutmak gerekiyor. İyi zaman vermek gerekiyor filan falan yani. Çocuğa bir Ama de sonradan birazcık açıldı da yani. İyice tanımak gerekiyor. Immobile yüzünden mobbing de yapıldı yani. Immobile varken biz niye şey oynatıyoruz? Niye Semih'i O oynatıyoruz? kadar para vermişiz bu adama, Evet. bunu oynatalım. Yani bu muhabbetler çok Bir de alışılacak. ikinci yarı girip gol attığı çok oldu. Ben izliyordum Beşiktaş'ın maçlarını. Yani Semih için izliyordum. Seviyordum da. Yaşı da genç bilmiyorum. Tekrardan geri alıp
tekrardan bir canlandırmaları gerekiyor. Yani bir Semih Şentürk gibi olabilir bence Semih Kılıç. Bence giden gitti abi. Bir daha o Beşiktaş o parayı bir daha töre bulamaz yani. Peki beyler şimdi Galatasaray'a gelelim. Fatih Bey, şampiyon camiada neler oluyor? Şu anda birinciler biliyorsunuz. Hı hı. Arada da fazla bir puan farkı yok ama yine de geçen senelerde biz bunları Fenerbahçe olarak yaşadık tabii. Neredeyse 1 puan veya 3 puanla kaybettik şampiyonluğu. Hı hı. Onlar transferde ne durumda? Bunun hakkında Yani şimdi Evet, konuşalım. Mert'cim iki isim ön plana çıkıyor. Bir tanesi Yaser Aspirella. Evet. Yanlış söylemiş olmayayım. dünkü maçta da oynadı Evet. kendisi. Kolombiya asıllı bir futbolcu. Bu transfer kanat için yapılan bir transfer olacak Galatasaray'da. Yetenekli bir kanat transferi. Tabii o mevkide yani yanındaki bölgelerde de oynayacağı futbolcularla, mevkilerle anlaşması önemli. Yani gol pozisyonlarda etkili olması açısından. Bu kaliteli bir transfer. Ama belki Fenerbahçe'ye de daha doğrusu Fenerbahçe'yi ön plana koyalım. Kante gerçekten damga vuran bir oyuncu. Türk bu ara sezon için Galatasaray'ın o kadar ön plana çıkmadı. Tabii tabii. Evet. Bir de ikinci bir oyuncu var Abdurrahim Hocam. O da Nolang. O Evet. da PSV'den gelen bir oyuncu. O da çok sıkıntılı bir oyuncu. Her takımda ya hocasıyla tartışma yaşıyor ya kulüpte tartışma yaşıyor. Şimdi Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da biliyorsunuz kaoslu bir takım. Yani bizim Türk takımları neredeyse hepsi bu kaoslu bir takım. Hep bir olay çıkıyor. Sizce yani bu Noalenk Galatasaray'da kendini gösterebilir mi Abdurrahim Bey? Hocam ben yine maddi konudan değineceğim ama yani Ona da iyi paralar var. yani çok iyi paralar veriyorlar. Ben başarılı olacağını düşünüyorum ama Bir de sorunlu bir oyuncu yani. Sorunlu bir hayır, oyuncu alıyorsun. geldiği takımda çok böyle düzgün hani düzgün derken hani %100 senkron bir takım değil yani. Bahsettiğimiz futbolcu PSV Eindhoven. Eindhoven şuradan 1 saat Evet. arabayla biliyorsunuz. Orada bir pik gösterdi, orada bir kendini gösterdi. Kesinlikle. Bir de Eindhoven dediğimiz yer yani bilenler bilir Hollanda'da böyle güzel bir yer yani bir keyifli. Adam gitti Napoli'ye. Napoli'de baktı bir şey yok. Geri geldi. Ondan sonra ne oldu? Galatasaray'a geçti. Yani Galatasaray'ın da aslında kadrosu böyle %100 senkron bir kadro değil. O da tabii Şu anda bildiğiniz onlar gibi. da bir Bir küçükten bir şey var ama tabii ki Fenerbahçe'nin kadrosuna benzemiyor. Fenerbahçe'ninki ona benzemiyor. Galatasaray'ınki desen aynen. PSV Eindhoven'un çok mu düzgündü? Yani onun da kendisinde problemleri var. Ama dediğim gibi bence yeni daha çıkışını yakalayan bir futbolcu. Umarım umuyorum sadece dediğim gibi az önce de umarım iyi olur. Yani bu arada hocam duyduğumuza göre gittiği kulüplerde de ortalığı birbirine Tartışıyor, katıyormuş evet. yani. Şimdi onu da zapt etmek anladığım kadarıyla güç Tabii, yani. tabii. Galatasaray'da PSV'de ne yapacak bakalım yani. PSV Eindhoven'da kavga ederek gitti. Yani hocayla tartıştığı çok Hı kez. hı. Napoli de öyle. Hı hı. Şimdi Galatasaray'a geldi. Okan Buruk onunla nasıl başa geçecek bilmiyorum. Hocam, Zamanında Zaniolo vardı hatırlıyorsun. Döverler onu Galatasaray'da Evet. ben sana Ya söyleyeyim. Zaniolo da mesela tutunamadı. Gidiyor tamam ondan iyi para kazanıyorlar ama adam yani neredeyse o da bir 28 yaşına falan gelmiştir benim bildiğim. 28-29 olmuştur. Ya adam 4 seneden beri kiralık olarak oynuyor ama yok ortada. Yani işte biz de bir anlamda şunu demek gerekiyor. Ben futbolcunun aynı zamanda ahlaklı olanını, ne bileyim uyumlu Tabii, olanını, tabii. sağlıklı olanını. Şimdi bazen öyle bir futbolcu alıyorsun ki adam sakatmış yani. Sakat geliyor. Adamı sen iyileştirmek için uğraşıyorsun. Abdurrahim hocam yani. Yani Kurbanda sakat koyun alıp kesmeye çalışmak yani gibi. daha da Anladın mı? belki. Mesela John Duran durumunu görelim. 20 milyon ödediler neredeyse. Yani bir yıllığına 20 milyon. Adam geldi direkt 3 ay sakatlandı. 3 Evet, ay bekledik evet, adamı. evet. Görmek için ya. Evet. Oynamasını görmek için. Yata yata para kazanmak İşte nedir görün. Türkiye'de maalesef bu tarz Evet. kötü olumsuz örnekler var. Tarihte de var. Müthiş bir reklamla geliyor. Ama bir koyuyorlar sahaya adam sakat. Ulan bize niye fark etmedik biz bunu? Mesela şimdi Galatasaray Osimhen'i aldı diye biz Fenerbahçe'de yani John Duran alıp hani onunla birlikte kıyaslasınlar diye aldılar ama bence çok büyük bir hata ettiler. Zaten o da Komik yakın oldu hocam o ya. yakın bir zamanda Evet. o da başka bir takıma transfer olacak. Umarım Evet. Rusya'ya gitmeyi kabul eder. Rusya'da kim top oynamaya gider bilmiyorum. Adam bir Suudi Arabistan'ı gördü. Türkiye'yi gördü. Şimdi Rusya'yı gördü. Abi yavaş yavaş soğuğa doğru gidiyor. Suudi Arabistan sıcaktı. Orta... Bir de yaş 21. Oo çok erken. Abi onun orada CD donar ben sana net söyleyeyim.
Ulan sadece CD dolar. Muhtemelen sidik yerlerde Performansı de düşer demek istiyorsun hocam Ben- yani değil mi? Ayağa kayar düşebilir yani. anatomi nettir hocam. Evet. Ne kadar soğursa o kadar yavaşlar. Yavaşlar abi, evet. Yılan gibi. düşün. Çocuğu yani adamı da vodka içirip sahaya çıkaramayacağına göre abi. Vodka değil de hani sahayı ıslamayacaklarına göre diyelim. Sahayı ıslamayacaklarına Çünkü göre. futbolcular alkol genelde zaten Yani işte. Evet. Sacha Boey hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi Bayern Münih'e gitti. Galatasaray'da hocam oynadı. saça boya bence zararlı. Bak net söylüyorum. Bak saça boya yapmayı yaptırmıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Bende de yok zaten. Sacha Boey transferiyle ilgili tekrardan bir kiralamak istiyorlar. Ama Bayern Münih'te oynadı. Galatasaray'da oynadığı gibi oynayamadı. Biliyorsunuz Sacha Boey varken Galatasaray şampiyon olmuştu. Gönderdiler ama hiçbir fayda gösteremedi Bayern Münih'te. Orada daha bir pik yapar diye düşünmüşlerdi ama olmadı. Şimdi Galatasaray tekrardan bir kiralamak istiyor. Hala eski oyuncusunu hani elinde tutmak istiyor. Ama biraz da senkronizasyonu sağlamak istiyor hocam. Çünkü futbolcuların birbirleriyle yaşadığı senkronizasyon bu kesinlikle puana yansır yani. Bir de eski oyuncusu olduğu için tekrardan hani kolayca bir adapte olabilir ama ne bileyim ailesiydi, kendi mentaliydi, Bayern Münih'te kulüp yöneticileri ona nasıl davranacağı tabii bunlar da var. Biraz da galiba Galatasaray kulübü onu ödemeye geciktirdi. Bu haberlerde okumuştuk bunu. Bir kere öyle bir muhabbetimiz Evet, olmuştu. evet, evet. Yani şimdi Galatasaray geri niye istiyor? Abi futbolculara zamanında para ödeyemiyor bazen. Ya işte abi dur Bir de- haftaya yatacak bir filan de- falan hesabı Bir de yapabilecek maaş diye. konusunda arttırım falan olayına gelmişti. Avrupa Sonra futbolcu yapamaz abi bunu. sağ bek pozisyonunda da sıkıntılar var galiba Fatih Bey. Siz de görmüşsünüzdür. Başka hangi mevkilere takviye düşünüyorlar biliyor musunuz? Mesela Galatasaray'da işte orta saha için Real Betis'ten Sergio Altimira gibi bir oyuncu var. Evet. Gündemde olduğu söyleniyor. Şimdi bir de kaleci meselesi var Galatasaray'da Mert'ciğim. O da Deniz Ertaş ismi ön plana çıkıyor. Genç bir kaleci. Evet ben de geçen yıl Şimdi öğrendim. Uğurcan Çakır'ın yedeği Günay hiçbir şey yapamadı. Evet, Günay'ın maalesef bir pasif bir isim olarak ön plana ve son dönemde hataları biraz daha yüksek. Daha çok ziraat hissediliyor. maçlarında çıkıyor. benim Evet, bu kadar. evet kesinlikle. Dolayısıyla Galatasaray bence yani şu geçmiş 3-4 sezonu göz önüne aldığımız zaman Muslera'ya çok güvenmişti. Gerçekten Evet. kaleyi sağlam aldığı zaman büyük bir rahatlık yaşıyor takım olarak. Yalıtımı sağladı yani bu. Aynen. Ya Puanın Muslera yalıtımını olmasaydı Evet. Fenerbahçe kaç sene şampiyon Bakın benim olurdu. ilginç bir tezim var. Bunu yani benim tezim diye de söylemek aslında ne kadar doğru da. Mesela ondan öncesine de bakın. Mondragon var mesela. Aa. Galatasaray. Ondan öncesine bakın Taferel var. Kale Yani konusunda çok iyi. şu mesela Taferel'den günümüze kadar baktığımızda 2000'lerden bu tarafa Galatasaray o 26 yıllık dönemde kaç kere şampiyon olmuş? Bence Eğer- Galatasaray'ın en büyük avantajı da bu hocam. Aynen İlk önce öyle. bir kaleyi bir sağlam alıyor Aslında yani. formül çok basit abi. Kaleyi Kale, sağlam otur. bir kişiye emanet et. Önde Ondan sonra takımını kur bence. Aynen öyle. Bu konuda Ama- çok haklısın. Ama mesela kaleci de sen sabit, istikrarlı bir isime güvenemiyorsan ve bir sezonda diğer bir kaleciyi değiştiriyorsan daha uyum sağlayamadan maalesef bu başarı Galatasaray'da getirmiyor. o zaman şunu görüyoruz. Hem tutanı hem atanı cidden Aynen. sabitleyip sonra gerisi ne olursa Aynen olsun öyle. Aynen. kafasında var. Aynen öyle. Ama burada yaptığı yanlış da diyebiliriz buna, bir yatırım da diyebiliriz. Aslında şampiyonluğa giden bir takım. Yani neden futbolcu alır ki diye düşünebiliriz burada. Evet, belki yenilik istiyor veya hani o takımla beraber altyapının da geriden gelenlerle motivasyonla birlikte yani o şampiyonluk kadroyu yürütebileceğini düşünüyor. Ama bence boşa para harcıyor yani bana göre. Şu an kemik kadrosu kısmen de olsa okey. Ya şimdi genç oyuncu olduğu için fazla bir masraf yapacaklarını düşünmüyorum. Ama o genç oyuncuyu yetiştirmeleri gerekiyorsa mesela Uğurcan Çakır çok büyük yardımı olabilir genç futbolcuya kaleci olarak. Yani. Onun deneyimlerinden bakarak ileride belki Uğurcan'dan sonra geçebilir. Zamanında hatırlıyorsanız Volkan Demirel'den sonra Mert Günok geliyordu. Ama ondan sonra baktılar Volkan yine devam ediyor. Evet. Mert de Beşiktaş'a gitti. Evet. Kendini de Beşiktaş'a gösterdi. Türkiye milli takımında da gösterdi. Yani bu tarzda yapabilirler. Ayrıca bir de bakıyorsunuz Galatasaray'da hiç forvet veya kaleci olarak bu zamanlara kadar altyapıdan bir gelişmiş hiç oyuncusu yok. O da büyük hata aslında biliyor musun? Yani gençleri yani genç futbolcuları
alttan gelirken büyüklerle birlikte oynatması hem genç futbolcuya tecrübe hem de yani büyük futbolculara moral olur gibi. Yani iyi bir senkronizasyon sağlar gibi ama Galatasaray bu konuda hata yapıyor. Büyük hata yapıyor hem de. Mesela bu senin anlattığını destekleyici bir örnek vermek istiyorum Abdurrahim Hocam. Barcelona'da Ronaldinho örneği var. Evet. Ronaldinho'nun son dönemlerinde Yani, abi evet. altından yetişiyor. Messi. İşte ona Ve beraber oynuyorlar. Tabii, Birbirini tabii. besliyor yani. Ve yıllar sonra Messi artık Ronaldinho'dan kariyerinin daha yüksek. zirvesine Evet. geliyor. Duygusal bir an yaşanmış. O videosunu izlemiştim. Hani sen benim elimde yetiştiğin gibi böyle gözleri yaşarıyor, duygulanıyor. Bir abi gibi bir yeteneklerin aktarımı olmuş, söz konusu olmuş. Ve gerçekten Messi de Barcelona'nın altyapısında yetişen bir Tabii, oyuncu değil tabii. mi? Evet. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Abilik yapması çok önemli. O senin rakibin değil. Sen aynı takımda oynuyorsun. Dolayısıyla aynı hedefe hizmet ediyorsunuz. Şey gibi düşünüyorsunuz hocam. Hepsi farklı farklı silahlar. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Evet. Yani evet birisi büyük koşu Evet. yapar, birisi küçük ama hepsi silahtır. Evet. Yerinde kesinlikle. kullanıldığı zaman yani kanasla şeye gidemezsin. Sıcak çatışmaya gidemezsin gibi bir şey. O Evet. futbolcunun yeri ayrı, onunki yeri ayrı. Ama buradaki önemli olan ne biliyor musun? Yani diyor ki sen de futbolcusun, ben de futbolcuyum. Kimin öğrettiği önemli değil. Nasıl oynadığı önemli. Evet. Yani sen bir anlamda yeteneklerini ön plana çıkarmaya çalışırken diğer taraftan da arkadaşına da oyun açman lazım, alan açman Kesinlikle. gerekiyor. Buradan- Bu çünkü takım işi. Buradan futbol kulüplerine sesleniyorum. Bunu ciddi ciddi söylüyoruz. Altyapıdaki oyuncularınızı gerçekten yıldız oyuncularla birlikte Kesinlikle. onların da motivasyonu çünkü onlar da insan yetiştirdiği için mutlu Kesinlikle. olacaklardır Bu muhtemelen. dengeyi sağlamak çok önemli hocam. Yani- Ama bunu sağlamadığı için maalesef biraz da ondan kaybediyoruz. Yani eğer ki Fenerbahçe için söylüyorum bunu. Fenerbahçe'nin başkanına buradan seslenmek istiyorum. Hocam yapamıyorsan bak bende daha iyi taktikleri var. Bir 2-3 ay yer değişelim, tamam mı? Baktık olmuyor, gene yer değişiriz. Olmadı seni Barcelona'ya transfer Bence ederiz. şu an Ben Fenerbahçe'de kalamam Ali yani. Koç'la karşılaştırdığımızda bence şu an Saran daha iyi gidiyor, Saadettin Saran. Çünkü Ali Koç ilk geldiğinde biz Aziz Yıldırım gibi böyle yüksek transferler, Amerikalar, ne bileyim, Kejmanlar, Roberto Carlos'lar gibi transferler bekledik. Bize getirdiği adamlar Freyler, Adeyemiler, ne bileyim, Allah diye bir oyuncu vardı bir ara. Allah yer. Allah yar diye bir oyuncu Evet. vardı. He. İranlı. Yani cidden hani olmadık işler yaptı. Tam böyle hani kendini toparlıyordu. Son dönemlerde Kim Min-jae, ne bileyim, Arda Güler falan onun döneminde çıktı ama son dönemlerinde. Ondan sonra da zaten elinden geleni yapsa bile yine duramazdı. Peki hocam ben burada bir şey sormak istiyorum. Bir futbolcu kaç yaşından sonra futbol oynamaması gerekiyor? Sence? Ya şimdi bu kişiden kişiye değişebiliyor. Eğer Ortalama fiziksel ve mentalite olarak devam ettiyseniz Bence 35. Ronaldo'ya baktığınızda Evet. mesela 36-37 vardır Abi, belki. İstisnalar dışında. Ronaldo 40'ında abi. Aynen. 40'ını geçti 40. hatta yani. Mesela yaşında. Buffon. Evet. Buffon 37 yaşında, 38 yaşında Abi, çok iyi bir takımlarda İbrahimovic bile. mesela İbrahimovic. İbrahimovic. Mesela Kante işte 34 yaşında. Ya istisnalar dışında tabii ki yıldız Ortalama futbolcular var. Yani bunlar yani. reklam amaçlı biraz devam ettirilen şeyler. Evet. Ya ortalama olarak bir 34-35 benim için ideal gibi gözüküyor. 30-40 arası diyebilir miyiz? Evet. Peki hocam 30-40 arasından sonra 40'tan sonra futbolcu olur mu sizce? Oldu. Sonra Olmaz. çok zor. Transferi yapılmaz, alınmaz, satılmaz. Elinde patlar. Peki hocam Ya, 60 ne bileyim, yaşından sonra üçüncü yönetici ligde olur mu oynar. sence? Ya o da olmaz bence. Ya bir de şu var. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi hocam Evet. ya. 65 yaşından sonra hiç kimseyi herhangi bir yönetim kurulunda bulundurmamak gerekiyor. Takımlarda da demokratikleşme hareketi başlaması lazım. Yani 2 sezon üst üste yaptı mı? 3. sezon artık kongresinde bitirmesi gerekiyor. Zaten bu başarı olduğu zaman da bu böyle olması lazım. Başarılı olması Kesinlikle. o halinde bile. Başarısızsa zaten hemen akabinde zaten kongrede gitmesi gerekiyor. Yani A planla B planla Tabii geçilmesi takımların gerekiyor. başarısı için bu çok önemli. Peki Fatih Bey, sen bu 3 takımın transfer dönemini değerlendirirsen hangi takım daha iyi işler yaptı? Evet, şimdi Mert şöyle ilk başta Fenerbahçe ile başladık. Kante transferi gerçekten büyük ses getirdi, yankı uyandırdı. Lige bir değer atfedecek, katacak yani. Kaliteyi bir tık yükseltecek. Bu güzel bir şey. Tabii uyum nasıl olur? Fenerbahçe'nin tabii başka alanlarda da eksiklikleri var. Evet. Bunları giderirler, gidermezler ve başarıya gider mi onu göreceğiz. Beşiktaş'a geçecek olursak,
Beşiktaş gerçekten takımı neredeyse baştan aşağıya değiştirdi diyebiliriz yani. Bu riskli bir şey oldu, girişim oldu Beşiktaş adına bence. Uyum problemi çıkabilir, çok sık duyabiliriz. Beşiktaş'ın dolayısıyla performansını ligin sonuna kadar götürür mü? Yani aslında burada önemli olan günübirlik transferlerden çık. Dolayısıyla ister istemez bir uyum problemi duyabiliriz. Bir risktir hocam aslında. Risk aldı. Tabii bu ne kadar götürebilir Beşiktaş'ı? Çünkü yani ara dönemde bir transfer yapıyorsunuz. Aldığınız oyuncu diğer oyuncularla ne kadar soru işareti var. Hoca da bu konuda çok bir açıklama yapmadı bildiğim kadarıyla. Evet. Yani biz şunu düşünüyoruz, bunu planlıyoruz gibi bir açıklama Evet, yapmadı. zoraki bir şey. Şimdi diğer takımlar yapıyor, biz yapmazsak olmaz gibi bir şeyle atılmış bir karar olarak şey yapıyorum, düşünüyorum. Son olarak Galatasaray'a da söyleyeyim. Ben bu şekilde bitirmiş olayım. Galatasaray da zaten lider gibi götürüyor ligi. Dolayısıyla çok büyük bir transfere ihtiyaç duymadılar ki gerek de yok bana da soracak olursan. Dolayısıyla daha az riskli şeyler yaptılar. Kaliteli Ya, ama az transfer yaptılar. ya Galatasaray'ın ben sezon sonu eğer Fenerbahçe şampiyon olursa şunu diyeceğinden kesinlikle eminim. Cumhurbaşkanı sayesinde şampiyon oldular. Yani cidden o Kante'ye şöyle bir küçük bir dokunuş yaptı ya. Ya Evet. bunu kullanacaklar. Bunu 10 sene boyunca illaki bir yerde kullanırlar. Ben buna kesin eminim. Şampiyon olursa Fenerbahçe. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizin demek istediğiniz Ya ben biraz futbol kulüplerinin mali açısıyla ilgilendiğim için bunu söyleyebilirim ki ya bence futbol kulüplerinin zaman zaman bir parayı bir yere harcadığını göstermesi gerekiyor. Bu bir transfer olabilir. Bu bir uçak bileti bile olabilir. Yani Evet. halka şunu demesi gerekiyor. Kardeşim biz bu parayı buna harcadık yani. Veya biz bunu aldık diyebilir. 5,2 milyon euro gitmiş olarak gözükebilir ama diyecekler ki işte masraflar dahil biz 7 milyon euro para harcadık. Paranın nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Ama işte yani bizlerden gelen desteklerle bunun olduğunu düşünürsek bunda da bizim söz hakkı olduğumuzu düşündüğüm için söylüyorum. Yani bence daha akılcı oynamayan, daha akılcı oynatamayan hocaların bir tık böyle hocam sen de yoruldun artık kenara çekil aynı futbolcular gibi denmesi gerekiyor. Ben özellikle söylüyorum 65 yaş üstü hiçbir yöneticiyi herhangi bir kuruma konmaması gerekiyor. Yani şirkete bile CEO yapılmaması Güzel bakış gerekiyor. Yani açısı. kesinlikle Evet. abi. Genç nesili kesinlikle bir genç nesil anlamasa bile yani bir sürü yardımcısı var hocanın da bu arada. Tabii. Yardımcıların biraz genç olması gerekiyor ve genç zihniyle biraz açık olması gerekiyor diye düşünüyorum. Onlara yol göstermesi, yol açması gerekiyor hocam. Katılıyorum size. Kesinlikle. Arkadaşlar bugün gerçekten tarihi bir transfer dönemi yaşadık. Fenerbahçe'de N'Golo Kante bombası patladı. Beşiktaş kadroyu baştan aşağı yeniliyor. Umarım sezonu 4. veya 5. sırada bitirir. Yarın gece saat tam 23.59'da da heyecan devam edecek ve sonlanacak. Son dakika sizce değişebilir mi her şey? Biliyorsunuz Türkiye Futbol kumu tahtası hocam. son dakikalarda Aynen. çok değişen bir şey. Aynen. Biz son dakikalarda gol atmayı, Ya, gol yemeyi seven Mesela şu anda saçma sapan Messi olayı dönüyor ama hani Evet. son dakika Ya Messi düşer mi şimdi Galatasaray'a? hani şimdi biraz da böyle usturuplu olmak lazım. Tamam hani sürprizleri açacağız ama yani o Messi kadar de da değil değil falan. yani. Abdurrahim hocam biliyorsun. Derenin altında Ama burada burası- beklemiyoruz yani. Ama sonuçta burası Türkiye. Gündem çok çabuk değişiyor. Tabii. Futbolsa bu özellikle. Yani tabii bir daha böyle asparagas haberler de çok yapılır. Biliyorsunuz bir de severler. Biz, o bu geliyormuş. Ronaldo geliyor Messi. Ya ama her sezon sonunda ara sezonda yapılır bu tarz şeyler. Ama sonuçta ayağı yere basan biraz daha realitelere açık şeylere dahil. Ya umarım da gelmez. Gelmesin de Osimhen bize çok yetti. Fazlasıyla yetti. Evet, evet. Abdurrahim Bey sizin Ben son hocam- demek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben para harcanmasına karşıyım. Kesinlikle. Abdurrahim Bey Kulüplerinin para ya yetiştirin abi gençlere şey verin ve yaşlı arkadaşlarımız da eyvallah deyip kenara çekilsin. Ben aynı zamanda futbola politika karıştırmasını da sevmiyorum. Aynı dini politika için kullandıkları gibi futbolda abi kendi öz Hı hı. öz o ateşini koruyabilsin bence ya. Onun bir ateşi farklı, onun heyecanı farklı. ona da elleşti. Evet. Ona da elleşilmesin. Evet. Bence siyasetçilerin de bu işe karışmamasını şey yapıyorum, öneriyorum. Buna da bir futbol laikliği diyelim mi? Yani Siyasetle- futbol layıklığı olabilir. Ki hangi siyasetçi karıştıysa kardeşim işini düzgün yapmamıştır. Derhal istifa etmesi gerekiyor. Layık Kim bir karışmışsa. futbol Tayyip Erdoğan da dahi olsa Evet. futbola mı karıştı kardeşim? Çekil git kardeşim. Senin Evet. için futbol değil yani. Bir daha iki. Bugün hani politikacılar dediğimiz insanlar bizlerin hizmetçileri. Evet. Bugün futbol takımının başındaki hocalarımız
bizlerin dediğimizi yapmak zorunda. Çünkü benden para kazanıyor abi. Evet. Yanlış mıyım? Evet. Ben gitmesem maça, ona buna yatırmasam, aboneliğim olmasa, kombine biletim olmasa. Seyirci için onun için diyorlar 12. oyuncu derler yani. Seyirci Evet. çok önemli. bir Seyirci faktör. önemlidir abi. Bu yüzden futbol kulüplerine de buradan sesleniyorum. Bizi dinlemediğiniz müddetçe biz konuşmayız. O yüzden siz de susmak zorunda kalırsınız deyip programı kapatıyorum. Ağzına sağlık hocam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Offside Türk kanalına da abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bizle ilgili yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Evet, lütfen görüşlerinizi merak ediyorum. Ben futbolla çok aşırı hocalarım kadar alakadar bir de ben daha çok mali yönlerle ilgileniyorum. Biraz politikada ilgileniyorum aslında. Ama bugün programda birlikte olduk. Çok da güzel bir video oldu. Çok da keyif aldık hocam. Eğlendik. Yani Aynen sizlerle çok birlikte güzel oldu gerçekten. aynı kareyi paylaşmaktan da çok Geldiğiniz mutlu için de oldum. teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Mert bizi çağırdığın için. Gerçekten ederim. programda ortak bir şeyler paylaşmak, bu gündeme konuşmak keyif vericiydi. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda Sohbetimiz görüşmek çok güzel ilerledi. Evet. Yani ben bu kadar olacağını beklemiyordum ilk videoda. Umarım gerisi de gelir. Gelir. Bu arada benim Hollanda'da yaptığım ilk spor programı bu. Yani ilk Süper. spor programı bu. Çok Daha iyi. önce başka programlarım olmuştu ama ilk spor programı bu yani. Yani hocam senin için o zaman küçük bir adım, insanlık için ve Türkiye için büyük bir adım diyebiliriz. Hocam benim ayaklarım büyük. Ben ne adım atarsam muhtemelen büyük olacaktır. Çok Türkiye'de numara giyiyorum arkadaşlar. Çok O iyi. yüzden. Harika. Yine son dakikada espriyi patlattı. Evet. Yani O gene zaman- kitabın ortasından konuştu dedi hocam bana. O zaman şöyle yapalım. Hep birlikte bir hoşça kalın diyelim. Diyelim. Kapatalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.